Şimdi buraya bay bay diyoruz. Çünkü yolun bir kısmına yürüdüm. Bir kısmına da 2 duraklık otobüse bindim. Şimdi merkezdeyim. Merkez hava güzel diye cıvıl cıvıl. Gerçekten. Hatta tişört giyenler de var görüyorsunuz. Ama ben ceket ve mont ikisi üst üste. Şöyle. Ama gerçekten harika. Mart'ın başı olmasına rağmen çok güzel bir hava var. Neyse ben şimdi gidiyorum. Agora Öğrenci Eğitim Merkezi gibi bir yer. İlk defa gideceğim oraya. Benim bu okuduğum bölümü okuyorsanız multidisipliner bir bölüm olduğu için sadece bir fakültede ders görmüyorsunuz. Sadece bir fakülteye bağlı doğru ama her defasında çeşitli fakülteler bünyesinde verilen derslere katılıyorsunuz. Dolayısıyla çeşitli lokasyonlarda oluyor. Yani bazen bir dersiniz Löwen'in bir ucundayken diğer ders başka bir ucunda olabiliyor. Sorun değil, yürüyoruz. Hava da güzel zaten. Şimdi dediğim gibi ben gidiyorum. Biyoloji dersi kapsamında var. Mikroskop laboratuvar dersimiz var. Ondan önce grup çalışması var o kapsamda. Şöyle grup çalışması. Şimdi öğrencilerin hepsi 4'er kişilik gruplar halinde gruplara ayrıldık. Ve her grup bir genetik rahatsızlık seçiyor. Biz seçtik. BRCA, Türkçe öyle okunuyor sanırım. BRCA, mutasyonu halinde kansere yol açan bir genetik rahatsızlık. Şu tabii o konuya girmeyeceğim de asıl bizim konumuz bu. Başka gruplarda başka şeyler seçmişler, konular. Şöyle düzenleniyor. Ben arada bir susuyorum da. Biz o konuya dair bir sunum hazırlayacağız. Öncelikle araştırma tabii ki yapmamız gerekiyor. Sonra sunum. Çeşitli bazı kriterler var sunumumuzu yapmamız için. Ve sunumumuzu sadece bilimsel kaynaklara dayandırmamız gerekiyor. Biz sunumumuzu yaparken belli bazı gruplar bizim sunumumuzu değerlendirecekler ve puan verecekler. Daha sonrasında biz başka grupların konularını takip edeceğiz, sunumlarını takip edeceğiz ve bazı kriterler çerçevesinde onlara puan vereceğiz. Bu şekilde ilerleyecek. Yani aynı sunumu birkaç defa farklı gruba yapacağız ve aynı şekilde yine farklı grupların sunumlarını değerlendireceğiz. Onun dışında şu an grubumuzun ilk buluşması. Konumuz falan zaten WhatsApp üzerinden belirlemiştik. Herkes okuyacağı, araştıracağı tekstleri, bilimsel tekstleri paylaşmıştı. Şimdi de bir çeşit görev dağılımı gibi bir şey yapacağız. Burası student housing. Öğrencilere böyle kalacak yer, yurt tarzı yerler ayarlıyorlar. Karşıya geçeyim. Şimdi aslında burada Löwen merkezde de etrafında da denk geldiğiniz binaların birçoğu KÜ Löwen'e ait. Ya derslik, ya öğrenci yurdu, ya araştırma merkezi, ya bir biçimde KÜ Löwen'e ait. Bakın mesela görüyorsunuz şu an hangi binaya tutsam muhakkak bir biçimde bir yerden KÜ Löwen'le alakası var. Bakın şuradan bisikletli biri geçti. Yine formasına KÜ Löwen yazıyor. Neden? Çünkü zaten burada da derslikler var. Biz burada bol bol ders gördük. Maria Teresa Koleji. Tabii sadece kolej değil, biz de dediğim gibi mesela şu sosyoloji dersini bir önceki genel sosyoloji dersini burada almıştık. Şu içeride şeyler var, derslikler falan var. Buraya deniyor, Hrota Avla, büyük avla ama inanın bana bundan çok daha büyük avlalar var. Evet, buranın problemi şimdi benim buradan çıkabilmem için içeri girmem lazım. O detayı unutmuştum.
Çünkü diğer türlü şey yok, çıkış yok. Oradan girdim, şimdi buradan çıkacağım. Bakın, burası da böyle az önce bahsettiğim Kirota Aula'nın girişlerinden biri. Şunların hepsi girişler. Şimdi buradan çıkabilirim. Bilmeyenler için labirent gibi burası. Ben daha önce buradan ders almadan önce farklı bir lokasyonda dersini aldım. Bir dersin sınavı buradaydı. Ve o gün de otobüste gecikme vardı. Gerçekten sinir olmuştu. Ve benim telefonumun navigasyonu çalışmıyordu. Benim burada olmam gerekiyordu ve ben nasıl olacağımı bilmiyordum. Son anda işte şans eseri burada aynı dersten sınavı olan birine yol tarifi sormuştum, yolu sormuştum. Gerçekten büyük şansı. Sonra beraber gelmiştik. Sınava girmiştik. Ben aslında ama çok stresliydi öncesinde. Hem otobüs gelmemişti, hem işte benim yeri aramam gerekiyordu. Hem inanmayacaksınız ama şurası da bir aula. Orada da aynı isimde başka bir dersin vardı, sınavı vardı. Ben ilk önce o sınava gidip orada derslikte oturmuştum aulada. Sonradan fark ettim yanlış yerde olduğumu. Velhasıl uzun hikaye o da. Bakın bu mesela şu an hafta sonu için evine gitmekte olan ya da birazdan dersi varsa dersten sonra evine gidecek olan bir öğrenci. Burada da çok büyük bir derslik var. Özellikle araştırma derslerini falan aldığımız bir derslik. Daha sonra belki burayı da gösteririm. Şimdi gitmem gerekiyor. Zamanım yok çünkü fazla. Ama birazdan tekrar buraya dönmem gerekiyor. Çünkü şöyle sağ tarafta var. Laboratuvar var. Birazdan da gösteririm eğer çok fazla şeye denk gelmezsem. Aynı ders alacağımız öğrencilere bir elimde kamerayla görsünler istemiyorum. Öğrencilerin nereye kayboldukları şimdi anlaşıldı diyormuşum. Bakın. Hava güzel tabi. Bulmuşlar Mart'ın başında böyle havayı. Görüyorsunuz çoğunun yanında valiz var. Dediğim gibi bunların hepsi kot student. Birazdan hepsi ana baba aile evine gidecekler. Böyle bir durum. Hafta içi burada kalıyorlar dersler için. Hafta sonları da eve gidiyorlar. Evet, burası böyle cıvıl cıvıl. Ay ben de gidip oturmak isterdim, katılmak isterdim şu an onlara ama işte gitmem gerekiyor. Parkın bu kısmı da öğrencilerle dolu yine. Evet. Ama tabii. Diğer taraf daha güneşli olduğu için hayret burada polis niye dolanıyor ki? Asayişi sağlamak için herhalde. Ben şimdi doğru gidiyorum. Psikoloji dersini falan aldığımız gelişim psikolojisi derslerinin genelde verildiği dersliklerin olduğu bölüme doğru gidiyorum. Çünkü internetten baktım. Yanlış görmediysem, doğru gördüysem Agora Öğrenci Eğitim Merkezi oralarda bir yerde. 1 dakika yürüme mesafesinde görünüyordu. Şimdi şu gördüğünüz yer Alma 2 restoranlardan biri. Sosyal Bilimler Kampüsü'nün restoranı. Ben buraya da sık sık geliyorum. Dediğim gibi bizim burada da derslerimiz oluyor. Şimdi aramam gerekiyor. Dediğim gibi buralardaymış. Umarım bulurum. Aslında internetten baktım. Bina da bayağı tarihi bir bina. Gördüğünüz zaman tanıyabileceğiniz bir bina ama bilemiyorum. Şurası Alma 2'nin girişi. Oraya da yine valizli bir öğrenci. Evet, şurada görüyorsunuz Sosyal Bilimler Fakültesine hoş geldiniz diye. Agora buralardaymış. 4 numaralı yolu takip etmem gerekiyor. Evet sanırım şu bina. Yes. Evet burayı keşfetmem iyi oldu çünkü ben burada derslerimiz olduğu zaman bazen öncesine veya sonrasına gidip Alma'da oturuyordum biraz. Alma'da bayağı kalabalık, gürültülü oluyordu. Ama burada böyle bir öğrenci ders çalışma merkezi varsa burayı tercih edebilirim bundan sonra. Tabii buranın Agora burasıymış. Evet aynen. Süper.
Şimdi öğrencilerden biri biraz geç geleceğim diye yazmış, gruptakilerden biri. Ben de daha yemek yemedim bu arada, oturup bir şeyler mi yesem diye. Ya da önce bir halo. Tamam, grup arkadaşlarımdan biri geldi, kapatıyorum hadi. Kaçıyorum dersten. Evet, ders de bitti. Ne derler? En azından ben çıktım. Laboratuvar. Şimdi bizim bu dersin bir özelliği var. Böyle müze gibi görüyorsunuz. Bu bir adet sanırım dinozor iskeleti. Burada da çeşitli kuşlar var. Böyle neyse, buranın böyle alt katta var komple çeşitli hayvanlarla dolu. İsterseniz bir gün buraya özelde bir çekim yapabilirim. Detaylı bir biçimde. Şimdi ben Agora'ya geri döndüm. Çünkü az önce grup çalışması için geldiğimiz zaman içerisini çok beğendim. Bakayım, imkan bulursam size de bir tur attırırım. Ancak orada çalışamadık maalesef, yer ayarlamamıza rağmen. Çünkü gruptan biri öğrenci kartını yanında getirmemişti. Öğrenci kartı olmayınca giremiyormuşsun maalesef. Bayağı bir bu konuda katı kuralları var. Biz o yüzden farklı bir yere gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra da zaten vardı, dersimiz vardı. Şimdi buraya tekrar geri döndüm. Burada biraz takılırım. Bakalım. Şimdi böyle içeri girince bireysel yerler var. Bireysel yerlerin dışında yukarıda grup çalışmaları yapabileceğiniz yerler de var. Çok güzel yerler. Sen bakalım. O aqui mesmo um cinto nas garças, o obrana, o prator, só funciona. Aynı zamanda böyle bilgisayar şeyleri var. Burası neymiş? Burada da yine kahve makineleri falan var. Su var. Su ücretsiz. Kahve bende her yerde ücretsiz su bulabilirsiniz. Burada da kahve fiyatları aynı. Sıcak su ücretsiz. Burada böyle yine dolaplar var. Kartlarınızla kullanabileceğiniz. Pimpon da oynayabilirsiniz. Buradan böyle ücretsiz kitap alabiliyorsunuz. Ücretsiz kitap bırakabiliyorsunuz. Ben birazdan bakarım onlara. Üst katta da böyle grup çalışması yapabileceğiniz yerler var. Şurada şöyle yatabilirsiniz. Şu üst katta sessiz ders çalışma alanı varmış. Burada da böyle grup çalışmaları var. Ya grup çalışmaları için odalar var. Yine böyle su seviyemiz var. Şöyle biz bugün aslında grup çalışması için Cambridge'i ayarlamıştık ama kullanamadık. Geldi. Evet, böyle. Çok yani iyi bence. Sadece önceden rezerve etmeniz gerekiyor. Ayrıca her odaya bir isim verilmiş. Mesela orası Cambridge, burası Amsterdam. Şurada Berlin var. Üst katlarda farklı, burada Atina var. İstanbul'da var bir yerlerde ama tam olarak nerede bilmiyorum. Üst katlarda olabilir.
Böyle burada alan var. Her yerde prizler var. Hem buradan şeye bakabiliyorsunuz. Hangi katta hangi grup, pardon şöyle, hangi katta hangi grup çalışması odası öyle diyelim ya da lokasyonu var. Hangisi boş, hangisi dolu görebiliyorsunuz. Ben şimdi gidip böyle biraz aşağıda takılayım, dinleneyim. Ondan sonra bakarız böyle. Tuvaletlerimiz, asansör. Sessiz çalışma alanları kütüphane gibi. Pek bana göre değil, o yüzden girmeyeceğim.